Koca Osmanlı, 620 yıl tek hanedan. Tarihte bir benzeri daha yok değil mi? Roma daha uzun yıllar ama 8 hanedan. Allah Allah, 620 yıl tek hanedan. Yavuz 9. padişah, Kanuni de 10. padişah, öyle değil mi? Onların döneminde hamamlar vardı. İnsanlar temizlenmek için ne kullanıyor? Hamamlar. Neyle ısınıyor o zaman hamamlar? Yerden ısıtma? Yok. Neyle? Odunla. O hamamları ısıtmak için kullanılan odunları, yani yakılan odunları temizleme vazifesini yapanlara da külhan deniyor. O temizlikçilerin başına da Külhan Bey deniyor. Ya bu Külhan Beyler böyle Osmanlı zamanında en kabarık gezen, böyle zaten öyle derler değil mi? Ne gibi gezme diyorlar? Külhan Bey gibi gezme diyorlar. Normalde baktığında o dönem toplumun en alt sınıfı. Öyle değil mi? Yani en basit işi, en alt mertebedeki işi Osmanlı döneminde hamamlarda çıkan odun küllerini taşıma iş. O işi yapanlara külhan, başına Külhan Bey deniyor. Bunlar böyle biraz kabarık gezen gururlu adamlarmış o dönemlerde. Öyle gezerlermiş. Neden? Çünkü kaybedecek bir şey yok ya. Zaten en alt mertebe o dönem için. Hatta o dönem Arap edebiyatçıları şeyi kullanıyormuş. Ya diyormuş, Osmanlı toplumunun en alt gezeni dahi hem böyle vakarlı, dik duruşlu hem de böyle bilgiliyse yönetenleri sen düşün diye. Yani o dönem en alt ama yine de duruşundan ödün vermiyor. Bir gün Yavuz Sultan Selim Han zamanında Yavuz paşaları ile birlikte yürürken Külhan Bey onun önünü kesiyor. Koca sultanın önünü kesiyor. Ey sultan diyor. Sen saraylarda zevkü sefada, ben külhan-ı minnette cevri cefada. Bunda sebep nedir diyor. Yani sen saraylarda rahattasın diyor güya, o şekilde söylüyor. Ben diyor her gün odun külü temizliyorum. Sebep ne böyle diyor yani. Senin vazifen, konumun başka, benim konumum başka ama memnun değil. Sultan da diyor ki takdiri hüda, takdir eylemiş ruzi ezelde, ona rıza göstermedim, bunda sebep ne? Yani Allah Azze ve Celle bu şekilde takdir etmiş. Senin konumunu ayrı, benim konumumu ayrı takdir etmiş. Ama sen buna rıza göstermiyorsun, bunda sebep nedir diyor. Toplumda böyle. Zenginimiz var, fakirimiz var. Sağlıklımız var, iki bacağı olmayanlar var. Bizim arkadaşlarımız Maraş'ta bir çekim yaptılar yeni. Siyam ikizi yapışık iki tane kardeşimiz. Yapışık yani. İki bacakları var, dört kolları var. İki kalpleri, iki kafaları, tek bağırsakları. O şekilde bir vücutları var. Hayatlarını böyle devam ettiriyorlar. Şimdi kimisi sağlıklı, kimisi biraz hasta, kimisi zengin, kimisi fakir. Kimisinin durumu olmasa da psikolojisi çok iyi, kimisinin durumu olsa da psikolojisi yerinde değil. Şimdi insanlara şöyle bir parmak vur, dokun şöyle, herkes halinden şikayetçi. Herkes. Neden sen o konumdasın, neden ben bu konumda değilim? Halbuki vazife ayrıdır. Yani verilen konumlar ayrıdır. Makbuliyet ise bambaşkadır. Öyle mi? Ahiret karşılığı bambaşkadır. Yani bugün yanından geçerken yüzüne bakmadığımız bir insan ahirette bize şefaat edebilir. Allah Allah. Bugün yüksek makamlarda gördüğümüz birisi ahirette kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Vazife ayrıdır. Makbuliyet ise ayrıdır. Ama şimdi insanlar ellerinde var olanlarla dünyada mutluluğu yakalayamıyorlar. Olan da yakalayamıyor, olmayan da yakalayamıyor. Şimdi biz sahadayız. Her gün çok insanla konuşuyoruz. Yani dertleri fakirlik desen, yo zengin de dertli. Hastalık desen, yo sağlıklı da dertli. Ya dertleri ayrılık desen, yo kavuşan da dertli. Allah Allah, bir gariplik var. Yani şimdi baktığında herkes dertli. Bak bir ay önce arkadaş anlattı. Kumara düşmüş. Kumar dediğin de telefon. Eskiden yine batakhaneye gidiyordun. Şimdi telefondan düşüyor. Ondan sonra oyna aile 3 kez müdahale ediyor. Borçları eritiyor. Bir daha düşüyor, bir daha düşüyor. Böyle bağımlılık yani. Dünyanın böyle. Haz dediğin şey bu dünyada. Ardından artık olmuyor. Evlerden ırak atlıyor. Günde kaç tane böyle olay duyuyoruz biliyor musunuz? İntihar vakası. İnanılır gibi değil. Bir arkadaş da geldi yine böyle. Çok varidatlı bir ailenin oğlu. Yetti dedi yani, ben artık intihar düşünüyorum. Allah Allah. Aldın mı bir profesyonel yardım? Aldım. Ne dedi doktor? Sende tükenmişlik sendromu var dedi. O ne demek? Yani dedi ben helal haram her şeyi tükettim. Hayattan alabileceğim hiçbir lezzet kalmadı. Tek kalan farklı lezzet ölüm oldu. Ben de onu düşünüyorum dedi. Allah Allah. Bak her şeyi tükettim diyor. Şimdi başta dediğimi anladınız mı? Herkes mutsuz. Şimdi birisi geliyor yok olduğu için mutsuz. Birisi geliyor var olduğu ve tükettiği için mutsuz. Yok olan da mutsuz, var olup tüketen de mutsuz. Ya çok enteresan. Bu dünyada mutlu olmanın yolu yok mu arkadaş? Bu dünyada huzurlu olmanın yolu yok mu? Tattım dediği de ne biliyor musunuz? Tattım dediği kuş yem. Öyle. Yani dünyanın lezzetleri sana bana değil hayvana var. Garip oldu değil mi cümle?
Hayvan derken biliyorsunuz yani hakaret amaçlı kullanmıyorum. Bizim cesetimizin özellikleri hayvan. Ama dışarıdaki hayvanlar bizden çok daha huzurlu, çok daha mutlu. Senin tattım dediğin kuş yemi gerçekten kuş yemi. Hayvanın lezzet alabileceği şeylerden lezzet almaya çalışıyoruz. Yedim, içtim, gezdim, şehvet affedersiniz o şekilde şeylerden. Tükettim dediğin şeylerin içerisinde keşfedemediğin öyle şeyler var ki ama anlatamıyorsun. Neden? Çünkü onun aleminde yok. Ne lezzetler var. Yani o lezzetlerden birisini tatmamış, yani insanlığı tatmadan bir ömür geçirmiş. Neden anlattım bunları? Şimdi biz dünyalık değiliz. İyi anlamamız lazım. Dışarıda hep uzaylıları merak ediyorlar ya. Asıl biziz o. Yani dünyalık değiliz. Hiç burayla alakamız yok. Gerçekten alakamız yok. İsteyen buyursun 50 yıl daha denesin. Kim dünyalık? Hayvan tam dünyalık. Tamı tamına dünyalık. Şimdi dünyada lezzet almak istiyorsan tek bir çaren var. Hayvanın mertebesine düşmen lazım. Ama insan olarak buyurun deneyin. Neyi elde ederseniz edin. Maddi olarak elde edin. İnsan mı seviyorsunuz değil mi? Kimileri dost çok sever. Dost olarak elde edin. Çocuk mu seviyorsunuz? Çocuk olarak elde edin. Makam mı seviyorsunuz? Buyurun hadi. Onları da elde edin. Neyi elde ederseniz edin, biriktirin. Ama bu dünyadan lezzet alamayacağınız garanti. Çünkü biz dünyalık yaratılmadık. Biz dünya toprağına ekildik. Dünyalık yaratılan nedir? Hayvandır. İspatlayalım mı? Hayvanın dünyalık yaratıldığını ispatlayalım mı? Şimdi hayvanın dünyalık olduğu nereden belli? Cevap her halinden belli. Her halinden. Arpasını suyunu ver. Var mı başka derdi? Yok değil mi? Bak hayvancılık yapanlar var. İbrahim abi senin büyük çiftliğin var. Öyle değil mi inek çiftliğin? Günlük rehberlik yapıyor musun onlarla? Psikolojisi bozulan falan. Ya arpasını suyunu ver. Tamam. Şimdi gitsek İbrahim abinin çiftliğine. Geçen oradaydık Niğde'de. Ya desek ki ey sevgili inekler yıllardır çok güzel askerlik yaptınız. Sizi ödüllendireceğiz. Senin çiftliğin üstünü karton piyer yapsak. Onlara bir şey katabilir misin? Hiçbir şey katamazsın. Duvarları dekor yapsak. Şu bizim tablolar gibi güzel tablolarla süslesek. Bir de gitsek okula yazdırsak. Varlığını bile algılamazlar. Hayvanın dünyalık olduğu nereden belli? Ona katabileceğin hiçbir şey yok. Var olan haliyle çok mutlu mu? Çılgınlar gibi mutlu. Sen mutlu musun var olan halinle? Hep bir arayıştasın. Hayvan dünyalık mı? Tam dünyalık. Bak hayvan dünyada mutlu bir hayat yaşar. Bunun en büyük sebebi, burayı dikkatli dinleyin. Geçmişin dertleri yok. Geleceğin de endişesi yok. Var mı hayvanda? Ya kesecekler. Ben gördüm. Hala ağzındaki yemeği yemenin derdinde. Ya sen kesileceksin 2 dakika sonra. Desem ki yarın size suikast düzenlenecek, tarayacağız sizi. Bugün yemek yiyebilir misiniz? Ya mümkün değil, mümkün değil. Yani hiç oralı değil hayvan. Hala lezzetinin, o anı kurtarmanın, anın lezzetini almanın derdinde. Hayvan dünyanın tadını çıkarıyor mu o zaman? Ya hem de nasıl? Suyu menbaından içer, rızka para ödemez, fatura derdi yok, doları hesaplamaz, çocukların geleceği yok. Anı yaşıyor mu? Anı yaşıyor. Bak, hayvan dünya için mi yaratılmış? Tam dünya için yaratılmış. Tam dünyaya, tam. Kilit anahtar ilişkisi. %100 dünyaya uyumlu. Sen öyle misin Kemal? Yok, mutlu olamıyorsun. Bu yıl üzüldün mü hiç? Bu yıl ağladın mı hiç? Ya bu yıl strese girdin mi hiç? Bak bunu kime sorsam evet der. Hepimizde böyle durum. Hepimizde böyle durum. Hiç buralı değiliz. Hayvana bakıyorsun 10 numara rahat sürüyor. Şimdi Avrupa'da psikologlar diyormuş ki eve hayvan alın çocuğunuza yaşama sevinci gelsin diyormuş. Eyvah düştüğümüz hale bak. Hayvandan yaşama sevinci dilenir hale düştük. Eve hayvan alın çocuğunuzla oynatın. Çocuğunuza yaşama sevinci gelsin. Ne hale düştüğümüze bakın. Şimdi Üstad Hazretleri 30. lemada bizi serçe kuyruğuyla kıyaslıyor. Dikkat edin bugün dersimizde referans aldığımız ne? Hayvan. Bir şeyi bir şeyle kıyaslamak için referans almak lazım. Mesela bu gözlük pahalı. Yani neye göre? Bir referans vereceksin değil mi? Şu gözlüğe göre. Ama bu gözlüğe göre ucuz. Yani bizim bir şeyi bir şeyle kıyaslamamız için referans almamız lazım. Bugün dünyadaki mutluluk, lezzet, huzur bunu kıyaslıyoruz. Referans aldığımız ne? Hayvan. Şimdi Üstad 30. lemada serçeyi referans almış. Bakar mısınız? Ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade. Bu kainatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan. Serçeden ne kadar daha kabiliyetim yüksek? 20 kat. Serçe kuşundan saadeti hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbaht, en zelil bir çare olacak. Şimdi 20 kat daha fazla sermayem var mı kabiliyetlerim? Var. Ama 20'de biri kadar lezzet alamıyorum. Ya çok enteresan ya. Dünyayı yaşamakta serçe kuşuna yetişemiyoruz. Üstad Hazretleri serçeyi özellikle seçmiş. Neden özellikle seçmiş?
serçe günde kendi ağırlığının 8 katı yemek yiyor. Şimdi bak düşünebiliyor musun? 8 katı yemek yiyor. Ya biz 2 lokmada iflahımız kesiliyor. Bir serçe kuşu günde 40 defa eşiyle buluşuyor. Yani bir insan dese ki ben dünyada şehvet için varım, gene yok. Hayvana gene yetişemiyorsun. Günde 40 defa eşiyle buluşuyor. Suyu kaynağından içiyor. Canının istediğini dalından koparıyor. Allah Allah. Şimdi bu serçe kuşu mu mutlu, ben mi? Ya günlük hayatı bir düşünüyorum. Sabah uyan. Affedersiniz, günlük temizliğini yap değil mi? Dişlerini fırçala, saçını tara, çok affedersiniz üstünü değiştir, çamaşırını değiştir, çorabını değiştir. Ondan sonra dışarı çık, terledim de tekrar bir ufak kurumaya çalış, koşa koşa bir kahvaltı yap, aman suyumu içtin mi, yetiş hemen abdestini al, ibadetlerini yap, öğlen olsun tekrar yemek, akşam olsun bunların tekrar temizliği. Haydi bakalım yatağa yatacağız, yatağın çarşafını değiştir, yastığını değiştir, tekrar çorapları çıkar, tekrar pijamaları giy. Ya bakın serçe kuşu 4 mevsim aynı kıyafet. Çok affedersiniz kazuratı bile atıyor, kuyruğunu böyle yapıyor, bitiyor. Şöyle mi? Şimdi bu mu mutlu, biz mi mutluyuz? Ya bir hayvana dünya mutluluğunda yetişmen bak mümkün değil ya. Mümkün değil. Tekrar söyleyeyim. Üstad Hazretleri neyi referans alıyor? Hayvanı. Neden? Çünkü hayvan tam dünyalık. Dünyanın sonuna kadar tadını çıkarır. Allah Azze ve Celle bizi dünyaya lezzet için gönderseydi hayvan olarak yaratması yeterliydi. Bu kadar fazla sermaye vermesi dünyada lezzet için değildir. Konu biraz kafanıza oturuyor mu? Oturuyor değil mi? Bizim bir tane arkadaş var da böyle gittikleri yerlerde yiyecekleri, içecekleri şeylerin listelerini tutuyorlar. Mekanların, yerlerin falan. Neden azizim dedim. Kaliteli yaşamayı seviyorum dedi. Çorbaya dedi Antep'e giderim. Köfteye dedi Bursa'ya giderim. Dedim namaza da Kabe'ye gider misin? Yok. Dedim o zaman sen bu kaliteyi geç. Şimdi nefsin peşinden kilometrelerce yol gidiyoruz, öyle değil mi? Bir çorba bir köfte için ama Allah için gitmiyoruz. Yani buna övünmek değil, biraz esef duymak lazım buna. Çünkü bu hayvani hayat mertebesi. Giderken insan sadece midesini mi götürüyor Antep'e? Hayır. Akıl gidiyor, kalp gidiyor, ruh gidiyor. Yani bütün mahalleyi toplayıp gittin. Nereye? Köfteciye. Bari tantuni olsa. Yani bindiğin atın arpasını iyi verdin. Ahırını da kaliteli seçtin. Peki bu atın üstündeki efendi ne olacak? Yani benim ruhum ne olacak? Benim ruhum var, ebedi arzularım var, ahiretim var, maneviyatım var. Bunların kalite ihtiyacı yok mu? Allah Allah. Bak 33. sözde diyor ki, ey kendini insan bilen insan. Yani öyle biliyorsun ama biraz eksik biliyorsun. Kendini oku. Şu an yaptığımız şey. Niye geldim dünyaya? Yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. Hayvan gibi olursun diyor. Allah Allah. Neden öyle diyor? Yani niye hayvan gibi göçebilirim? Çünkü konu yemek değil. Konu yemekse hiçbirimiz fille yarışamayız. Konu uyumaksa yılan kış uykusuna yatıyor. Hiçbirimiz yarışamayız. Konu gezmekse göçmen kuşlar var. Öyle değil mi Halis? Sizin orada hacı leylekler yok mu? Değil mi? Uçup uçup duruyorlar. Gezmekte de onlara yetişemeyiz. Allah Allah. Yani maddi lezzetlerde yetişmek mümkün değil. Allah seni bu dünyaya lezzet alman için gönderseydi hayvan kadar yaratması yeterliydi. Kıyaslamalar kafanızda oturuyor değil mi? Allah Allah. Çok enteresan. Hayvana dünya yetiyor bak. Referansı tekrar hatırlatayım. Yedi, içti, uyudu. Onun dünya için yaratıldığı ortada. Bunlar sana yetiyor mu? Yetmiyor değil mi? Yeter bıktım her gün aynı şeyler. Rutin hayatlar diyor. Çıldırıyor insanlar değil mi? Neden? Çünkü sana verilen 100 kat fazla cihazlar hayvan gibi lezzet almak için gönderilmediğini sana ispatlıyor. Allah Allah. Şimdi biz neden hayvan gibi lezzet alamıyoruz? Hayvan cesediyle lezzet alır, ceset de anlık lezzet alır. Ne demek bu? Şu az önce yudumladığım çaydan şu an lezzet alabilir miyim? Alamam. Almak için dilime değdirmem lazım. Biraz sonra yiyeceğim tantuniden şu an lezzet alamam. Almak için dudağıma değdirmem lazım, dilime değdirmem lazım. Yani hayvanın bütün hayatı bu. Anlık lezzetleri yaşıyor. Diline değdiriyor, kulağına değdiriyor, burnuna değdiriyor, ona lezzetleri veriyor. Peki ruh bu şekilde anlık lezzet mi alır? Hayır. Ruh önceyi ve sonrayı da hisseder. Yarın kesilecek hayvan bugün verdiğini iştahla yiyor mu? Yiyor. Senin önüne idam sehpası kursam, önüne de bir sofra açsam yiyebilir misin? Mümkün değil, bunu yiyemezsin. Demek ki bizim lezzet almamız için anı güzelleştirmemiz yetmez. Bizim geçmişi ve geleceği de güzelleştirmemiz şarttır. Bu da imansız mümkün değil. Mümkün değil. Bak bizim hayvandan farkımız bu. Hayvan anlık lezzet alabildiği için dünyada mutlu. Benim ruhumda anlık lezzet değil, geçmiş ve gelecek kavramları da var. Geçmişin elemleri tutuyor bir yandan,
Geleceğin endişeleri tutuyor bir yandan. Üniversite sınavına girecek talebelere bakın. Bir ay midesinin krampıyla yaşıyor. Neden? Gelmemiş güne böyle ızdırap çekiyorsun. Çünkü benim ruhum o günü tefekkür edip algılayabiliyor. Benim bu dünyada lezzet alabilmem için anı güzelleştirmem. Rahat yattım. Rahat yedim. Hadi bol bol gezdim. Bu şekilde eğlenmem, lezzet almam için yeterli değil. Asla değil. Bizim burada akvaryum var işte. Akvaryumda balık var. Bir böyle gidiyor. Böyle giderken nereden geldiğini unutuyor. Sonra dönüyor böyle gidiyor. Böyle giderken de böyle unutuyor. Geri böyle gidiyor. Anı yaşamak budur. Bak anı nasıl yaşıyor değil mi? Şimdi bize bir slogan ezberletiyorlar ya. Anı yaşa. Carpe diem. Var olan anın tadını çıkar. Anı ancak hayvan yaşar. Sen yaşayabiliyor musun anı? Mümkün mü böyle bir şey? Bugün en ciddi uyuşturucu maddeleri vursan tesiri gidince ne yapıyorsun? Daha deli bir hale dönüyorsun. Daha muhtaç oluyorsun. Öyle değil mi? Daha çok yoksunluk çekiyorsun. Allah Allah. Bir insan anı yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Neden? İnsanda akıbetinin endişesi var. Bir insana desen ki 1 milyon sene yaşayacaksın, ondan sonra da öleceksin. 1 milyon senenin son gününe gider sıkışır. O son günle 1 milyon yılın tamamını rezil rüsva eder. Çünkü benim kodlarımda sonsuzluk var. Hayvanda geçmiş gelecek yok. Anı yaşar mı? Yaşar. Lezzeti alır mı? Alır. Bir dakika sonra öldüreceğim desen o anki lezzeti alır mı? Alır. 100 yıl sonrayı düşünmez, senin lezzetini kaçırıyor. Bu dünyada hayvan lezzet alır. Hayvan tam bu dünyalık. Ama bu dünyadan insan lezzet alamaz. Lezzet almak için de gönderilmemiştir. Çok bellidir yani. Hele anı yaşamak. Şu anı yaşamakla ilgili ufak bir şey söylemem lazım da. Bir insan anı yaşayarak hayatın anlamını bulamaz. Anı yaşamak dediğimiz şey gezmek, yemek, içmek, giymek, alışveriş yapmak. Bunlar mutluluk kavramı değildir. Haz kavramıdır. Anlaşıldı mı? Anı yaşamanın alt kümeleri var ya, gezdim, yedim, içtim, alışveriş yaptım. Bunlar mutluluğun kavramları değildir. Bunlar hazzın kavramlarıdır. Yani bunların mutlulukla bir ilgisi yoktur. Haz da yaşadığı an kendini hoşnut etme meselesidir. Ama hazda başka bir problem var. Nedir? Hazda aynı uyuşturucu madde gibi bağımlılık vardır. Yani gezmeye mi başladın? Mecbur sayısını arttıracaksın, öyle olmuyor mu? Alışverişe mi başladın? Mecbur sayısını arttıracaksın. Bizim arkadaş haftalık arabasının direksiyonunu, arabasının anahtarının kılıfını, kılıfının arkasındaki kemer yongası var ya onu, hazır ona değmişken kemeri, sonra kemeri tutuyor kemerinin tokasını, sonra tokayı alıyor başka boyacıya gönderiyor. Yani çılgınlar gibi bir şey değiştiriyor. Neden? Mutluluk mu bu? Bu hazdır. Ve haz maddeden beter bağımlılık yapar. Sen mutlaka bunun şiddetini arttırman lazım. Çünkü bugün 3 birimlik haz aldım ya. Öbür hafta bana 3 birim yetmez. 5 birim lazım. Öbür haftaya geldiğimde 7 birim lazım. Öbür haftaya geldiğimde 10 birim lazım. Gitgide bunun şiddeti artıyor. En son nereye gidecek? Altın vuruşa gidecek. Tükenmişlik sendromu. Hayattan lezzet alamıyorum ve artık intihar edeceğim diyor. İnsan kullanım kılavuzunu okumadığında, dünyaya ne için geldiğini anlamadığında giden akıbet burasıdır ve bu yaşadığımız bühranlar, bunalımlar, sıkıntılar, anguazlar sadece daha bu dünyada karşılaştıklarımız var. Bir de kendine benim malım gibi davrandığından dolayı bir de bunun ahiret karşılığı var. Orada ne yapacaksın?